Bugün pmpet.org üzerinden birlikte sorular çözeceğiz. Buraya kendiniz de kayıt olabilirsiniz. 3 farklı dilde sınav sorularına ulaşım imkanınız var. Fakat kendi hesabınıza sadece bir dile ulaşabiliyorsunuz. Türkçeyi seçtim, giriş yapıyorum. Ben önceden kayıtlı olduğum için Google'la devam edeceğim. Sayfaya giriş yaptığımda toplam 90 günlük süremden işte 72 günüm kaldığını görüyorum. Bugün için sistem bana 30 soruluk bir soru önerisinde bulunuyor. Hemen sınava başlayabilirim veya aşağıdan 15 soruluk, 30 veya 180 soruluk sınavlardan birisini seçebilirim. Burada örnek göstermek amacıyla 15 soruluk seti seçiyorum. Açılan sayfada şurada uyarlanır sınav diye bir şey var. Eğer önceki setlerde yanlış yaptıysam ve o konular üzerine tekrar benzer sorular görmek istiyorsam bunu seçebilirim. Yoksa rastsal sorular gelmeye devam edecek. Ben sınavı başlat diyorum. Bu sınavda 15 tane soru göreceğim. Soru cümlesi burada, aşağıda şıkları var. Şurada da soruların üzerinde herhangi birisine mesela işaret bırakabilirim. Böylece 15. soruya geldiğimde istediğim zaman tekrar geriye dönme imkanım var. Proje risk yönetiminde karar ağacı analizi kullanmanın başlıca avantajı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Karar vericinin riske karşı tutumunu dikkate alır. Belirsizlik durumunda çoklu seçenekler zincirinin sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan bir hesaplama tekniğidir. Proje için risk senaryolarının tanımlanmasına ve varsayımına yardımcı olur. Risklerin bir arada nasıl oluşabileceğini gösterir. Bu sorunun cevabı bence B. İşareti kaldırıyorum buradan şimdilik. İkinci soruya bakalım. Kalite kontrol sürecinde tüm popülasyon yerine rastsal bir örnek grubunu test etmenin amacı bize zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasıdır. Devam ettim. Bir proje yöneticisi kapsamı ve uyum gereksinimleri netleşmiş olan çevik bir proje yönetmektedir. Düzenli proje gözden geçirme toplantısı sırasında bir paydaş ülkenin güvenlik mevzuatında önerilen değişikliklerin proje kapsamını etkileyebileceğini bildirir. Böyle bir durumda proje yöneticisi ne yapmalıdır? Ürün iş listesindeki faaliyetleri tamamlamaya odaklanmalı. Mevzuat değişikliklerinin proje planı üzerindeki etkisini analiz etmelidir tabii ki. Önerilen değişiklikler sonraki sprinte entegre edilir. Bu değişiklik için sponsordan ek bütçe. Bu sorunun cevabı B şıkkı bence. İş kamu yapısındaki en düşük seviyeye iş paketi denir. Aktivite denmez, aman dikkat. Maliyet varyansı sapması yani pozitif ve zaman varyansı negatifse bütçenin altındayız, zamanın gerisindeyiz. Bütçenin altı, zamanın gerisindeyiz. Performans ölçümü en iyi aşağıdakilerden hangisiyle yapılır? Böyle sorularda mesela kazanmış değer çok güçlü bir anahtar kelime ya da genelde temel çizgilerle karşılaştırmaktan bahsetmek lazım. Ama burada kazanmış değeri rahatlıkla seçebiliriz. Çevik bir proje sırasında kilit paydaşlar katılım eksikliğiyle ilgili endişelerini dile getirirler. Kendilerini projeden kopuk hissediyorlarmış. Ürün sahibi bu endişelere katılır ve bir an önce bir şeyler yapmak ister. Sprint sona erer. Bu aşamadayken kilit paydaşları projeye dahil etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tüm paydaşların toplantıya katılabilmesi için günlük stand-up online toplantıları düzenleyin. Yineleme yani sprint birikimini tartışmak için kilit paydaşlarla bir toplantı düzenleyin. Kilit paydaşları bir sonraki yineleme planlama toplantısına ve retrospektif toplantıya katılmaya davet edin. Kilit paydaşları yineleme gözden geçirme toplantısına davet edin. Evet, birazcık çeldirici bir soru. Ben buna D'yi seçiyorum. Çünkü yineleme planlama toplantısı da olabilir. Retrospektif birazcık daha ekibin yaptığı bir toplantı. Ama önemli olan ekip ve paydaşlar çıkan ürünle ilgili geri bildirimde bulunması lazım. D diyelim bakalım sonucunu doğru yanlış göreceğiz. Bir Scrum ekibi son birkaç sprinttir işlerinin sarkma eğiliminde olduğunu fark etmiş. Bunun temel nedeni olarak kod inceleme görevi belirlenmiş. Bu darboğazın ekibin harici bir uzmana bağımlı olmasından kaynaklandığı görülüyor. Proje yöneticisi önce ne yapmalıdır? Darboğaz değerlendirmeli, vurgulamalı ve sprint süresini uzatmalı. Ekibin yetkinliğini değerlendirmeli ve darboğazı ortadan kaldırmak için
gerekli direkt eğitim zaten çok önemli. Sarkan işleri önlemek için yedek uzman değil. Ekiple birlikte kodları incelemeye başlamalı. İşlerin sarkmasını önlemek için uzman incelemelerini durdurmalı. Eğitim, her zaman eğitim. P'ye sıkı zaman çizelgesi hedeflerini karşılamaya çalışırken aynı zamanda kalite gereksinimlerine de uyulmasını sağlamak zorundadır. Projeyi hızlandırmak amacıyla planlanan kalite tetkikleri için ayrılan süreyi kısaltmaya karar verir. Bu kararın proje üzerindeki en olası uzun vadeli etkisi ne olacaktır? Kalite tetkiklerini kaldırmak zaten çok tehlikeli bir hareket. Yani testleri kaldırıyorsunuz, direkt riskle karşılaşırsınız. Bunu anlatan bir şey söylemesi lazım cevaplarda. Erken teslimat nedeniyle paydaş memnuniyeti artmaz. Bu tam tersi. Test etmeden müşteriye verirseniz hataları müşteri bulur ki bu çok daha tehlikeli sonuçlar doğurur. Tespit edilmeyen hataların artması sonraki aşamada daha yüksek maliyetlere. Evet, hatalar artar ve sonraki daha yüksek maliyete, kalitesizliğin maliyeti karşımıza çıkar. Kalite kontrollerine harcanan sürenin azalmasıyla ekip verimliliği artmaz. Anlık proje kilometre taşları öyle minimal riskle gerçekleştirilmez. Tam tersi risk artar. Proje yönetimi ekibi fırsatları geliştirmek ve proje hedeflerine yönelik tehditleri azaltmak için seçenekler ve eylemler geliştirme sürecindedir. Yani PMBOK'ta 11.5 risk yanıtlarını planlıyor. Ona önlemler alıyor. Artı fırsatlar içinde neler yapabiliriz, nasıl kazanırız fırsatları bunu bulmaya çalışıyor. Risk yanıtlarının planlanması sürecine e, yönelik bir işlem yapılıyor. Bir şirket çok sayıda bilinmeyen içeren yeni bir projeye başlamaktadır. Yapılacak işin büyük bölümü müşteriyle işbirliği içinde en iyi çözümü oluşturmak amacıyla yazılım tasarlamaktan oluşmaktadır. Böyle bir durumda hangi yaklaşım? Tabii ki çevik. Plan odaklı yukarıda plan yapmaktan bahsetseydi, artırımlı küçük eklemeler yaparak gidiyor deseydi, öğrenmeye çalışıyorlar deseydi iğnelemeli olurdu. Ama bunlar söylenmemiş. Müşteriyle daha fazla işbirlikteliği denmiş zaten. Çevik deyip geçebiliriz. Bir proje ekibi çikolata içinde bulunabilecek yabancı cisimleri tespit etmek amacıyla üretim hattının sonunda bir kalite kontrol aşaması eklemek isteyen kalite mühendislerini içeriyor. Tarama aracının satın alınması ve kurulması 30 bin dolar tutmaktadır. Bu ne tür bir proje maliyetidir? Hataları bulmak için bir para ödenecek. Kaliteye uymanın maliyeti yani test maliyeti gereksinimlere uymanın maliyeti diye işaretleyebiliriz. Bir proje yöneticisi olasılık dağılımlarını inceleyerek risk tehdidini ve bunların hedefler üzerine etkisini anlamaya çalışmaktadır. Monte Carlo kullanmayı düşünüyor. Hangi araç ve tekniği kullanmaktadır? Monte Carlo modelleme ve simülasyona denk gelir zaten. Özellikle nicel risk analizinin konusudur bu. Peki. 14. soruya bakalım. Bir proje yöneticisi şu anda gecikmiş ve bütçeyi aşmış bir projeye atanmıştır. Proje kapsamın en kritik kısmı için çevik iterasyonlarla entegre edilmiş öngörücü bir yaklaşım kullanmaktadır. Yani prediktifin içine Agile de koymuşlar. Proje değerlendirme sırasında P'ye ekibin hata yapmaktan korktuğunu, ki korkmayın deriz, değil mi? Hata yapabilirsiniz. Çünkü hatanın bir maliyeti olmayacağını varsayıyoruz. Bireysel tanınma aradığını ve sorumluluk eksikliği olduğunu fark eder. Yani ekip kendine güvenmiyor diye düşünebiliriz buraya. Proje yöneticisi verimliliği nasıl arttırabilir? Ekibin kendine güvenmesini sağlayacak bir strateji bulmamız lazım şıklarda. Her proje ekip üyesi için performans yönetim planı geliştirmeli. Yani bu yanlış çünkü ekipçe hareket etmeleri lazım. Bu da bireylere odaklanmış. İşbirliğini teşvik etmeli. Ortak hedefler yani bariz bu. Grup başarılarını kutlamalı. Evet, ödüllendirebilir. Bireysel performans yanlış. Ekibin hedeflere ulaşma önemli anlaması için birkaç ekip üyesini değiştir. Bu da kesinlikle yanlış. B bence doğru. 15 diyelim. Bir ekip lideri ürün sahibinden ürün birikim listesine daha doğru iş değeri tahminleri uygulamak için görevlerde harcanan gerçek sürenin daha kesin bir görünümünü isteyen bir e-posta alır. Ekip son derece meşgul ve son tarihler sıkıdır. Takım lideri bu talebe nasıl cevap vermelidir? Ürün sahibinin tamamlanan işi doğru şekilde görebilmesi için ekibin iş bitirme tablosunu günlük olarak güncellediğinden emin olun demiş. Ürün sahibinin istenen müşteri değerini daha iyi anlayabilmesi için ekibe daha spesifik ve ayrıntılı kullanıcı hikayeleri sağlamasını isteyin. Esnek tahmin birimlerinin ekibin iş değeri sunumunu hızlandırması sağladığını açıklayın.
Ekibin son derece meşgul olduğunu ve şu anda yardımcı olamayacağını belirtin. Bence bu sorunun cevabı Bolu ama emin de değilim. Bakalım göreceğiz. Daha iyi anlayabilmesi için ekibe daha spesifik ve ayrıntılı kullanıcı hikayeleri. Yani bunu yaparlarsa büyük ihtimalle yukarıdaki e-postanın karşılığını vermiş olurlar. Evet, 15 tane soruyu bitirdik. Gönder dedim. Bir tane yanlışımız çıktı. Evet, burada da 14 doğru bir yanlış boş bırakmamışım. %93 doğru bilmişim. Takım geliştirme ile ilgili bir hata varmış. Bakın risk yönetiminden 5 sorunun 5'inde doğru bildim. Kalite yönetimi 2'de 2. Bunları da bana gösteriyor. Yanlış yaptığım önerilen adım. Evet, bir sonraki de 180 soruya geçin diyor. Fakat ben yanlışımı görmek istiyorum. Aşağıdan görebilirim. Cevapları incele. 15. soruyu yanlış yapmışız. Belki 15'e gidelim. Evet, A şıkkıymış. Ben de burada hata yaptım. Ürün sahibinin tamamlanan işi doğru bir şekilde görebilmesi için ekibin iş bitirme tablosunu günlük olarak güncellediğinden emin olmak aslında tabii ki çok daha doğru. Hatta bunun açıklaması da aşağıdadır. Ekibin işin tamamlanması ile ilgili olarak ürün sahibini bilgilendirmesi gerekir ve iş bitirme tablosu çoğu ekibin kullandığı günlük bir iş ölçüm aracıdır. Ürün sahibi ayrıntılı kullanıcı hikayeleri aracılığıyla ekiple geliştirme hakkında zaten iletişim kurmalıdır. Değeri izlemek ekibin değil ürün sahibinin sorumluluğundadır. Ürün sahibi neden esnek tahmin birimleri kullanıldığını zaten biliyor olmalıdır. Durum ne kadar stresli olursa olsun proje paydaşları arasındaki iletişim her zaman samimi ve ekip odaklı olmalıdır. Peki, tabii burada doğru bildiğim sorularla da ilgili açıklamalar var. Mesela birinci soruyu doğru bildim zaten ama aşağıda yine açıklamasını görüyorsunuz. Veya ikinci soruda cevabın neden A, niye, neden diğerleri değil şeklinde yorumlar görebiliyorsunuz. Evet, bu sistem üzerinde 1500'e yakın soru var. İçeriğini benim de hazırlamaya yardımcı olduğum sorular bunlar. Tabii benden başka eğitmen arkadaşlar da buraya katkıda bulunmuşlar. Ana sayfaya tekrar geri döndüğümde bir tane hakkımın azaldığı, evet demin 6 hakkım vardı 15 soruluk pratik testlerden. Şimdi 5'e düşmüş. Tabii bana tanımlanan bir Essentials paketi ben henüz bitiriyorum. Bir de Plus paket var. Ama bir öğrenci ya Essentials ya da Plus alabiliyor. Aşağıda da tamamlanan sınavlarım, çözülen soru, başarı oranım bayağı kötüymüşüm. Tabii ben sadece girip soruları nasıl gözüktüğünü test ettim bazı yerlerde. Tekrar edebileceğim sorular, soru setleri ve son 7 gün içindeki performansımı gösteriyor. Bir tane sınav çözmüşüm. Bunlar da son yaptığım sınavların listesi. Evet, PMPET denen yazılımı sizler için paylaştım. Bu uygulamayı PMP sınavına hazırlanan özellikle Türkçe sınava girecek arkadaşlarımız için tavsiye ederim.